Başkanım çok teşekkür ediyorum. Faruk Bey'den sonra her zaman konuşma yapmak çok zor olmuştur. Kendisi zaten bütün vereceğiniz bilgileri toparladı. Ben çok kısa bir sunum rica edeceğim. Sunum eşliğinde çünkü konuşmak istiyorum. Sağ olsun Berin Hanım 2 dakika, İsmail Hakkı Hocam da 3 dakika verdi bana. 15 dakikada bitireceğim şakaya karşı. Öncelikle çok teşekkür ediyorum herkese. Bugün güzel bir kitleyle beraberiz. Konumuz uzmanlığıyla beraberiz. Konumuz da akıllı şehirler, akıllı belediyecilik. Şehrin akıllanması, ne dersek diyelim. Ama bunların hepsi bir bütün. City kelimesi olarak şehri adlandırmışlar ve Latinceden geliyor, civitas'tan geliyor ve aslında uzlaşarak birlikte yaşama arasındaki bir yapıyı ifade ediyor. Bu city kelimesi, şehir kelimesi. Baktığımız zaman da dünya gerçekten çok farklı bir hızlanmadan geçiyor. Yani geçmiş dönemlere göre baktığımız zaman bu dönemler çok daha hızlı geçiyor. İnsanoğluna verilen bir aslında nimet var, bu akıl. Yani diğer canlılardan bizi tamamen farklılaştıran akıl ve yetenek. Ve bu yeteneği kullanarak da işte şehirlerin akıllanması diyebiliriz, yeni kavramlar diyebiliriz. Bunların gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii ilk yüzyıllarda insanoğlu eliyle yapamadıklarını yapmaya çalıştı. İşte çekiç diyebiliriz, bıçak diyebiliriz, bunları icat etti. Daha sonraki dönemlerde gene insanoğlu bu aklı ve yeteneğini kullanarak üretim nasıl olabilir ona bir mücadele vermeye başladı. Ve gene baktığımız zamanlarda insanoğlu bu çekiçten, bıçaktan işte tekerleğe ve yazıyı icat etmeye geldi. Yazı da zaten bu topraklardan çıktı, bunu hepimiz biliyoruz. Ve daha önümüzdeki dönemlerde bugün olmazsa olmaz dediğimiz, yani bugün herkes burada işte görüyoruz, bir slide açıyoruz, herkes cep telefonunu çıkarıyor, bir bilgi veriyoruz, herkes cep telefonundan bu bilginin doğruluğunu bakıyor, geçerliliğine bakıyor. Hesap makinesi, televizyon, telefonlar hayatımıza girdi. Ve şimdiki yüzyılda da dünya çok daha hızlı dönüyor. Geçmiş dönemlere yapılan 5 yıl öncesine göre biz en azından bunu görüyoruz. Her şey çok daha hızlı. Bütün teknolojiler çok daha hızlı ve bir ay sonra, 5 ay sonra neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şehirler de kendilerini bu yeni dünya düzenine, bu yeni dijital dünyaya, bu yeni üretim alanına alıştırmak zorunda olarak görüyoruz. Tabii bunların hepsi bir eğitimden geçiyor. Çok kısa bir eğitim tarihinden dijital dünyanın bu noktaya nasıl geldiğini sizlere videoyla anlatmak istiyorum. Baktığımız zaman videodan da gördük. 2000'li yıllardan sonra biz bu dijitalleşmeyi, akıllaşmayı konuşuyoruz. Bu gördüğümüz kule birçoğumuz bilir. Aramızda İstanbul'da zaten çok. İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsündeki Beyazıt Kadı'ndan kulemiz. Mimar Sinan kadar İstanbul'da çok fazla eser bırakmış. Mimar Sinan kadar olmasa da bir diğer önemli aile Bağyan'dır. Aslında bu bir inovasyon. Bir ihtiyaçtan çıkıyor. O dönemde 1750'li yıllarda İstanbul'daki yangınları nasıl önleriz? Aslında bir predictive maintenance için dediğimiz önleyici hizmetlere
O zaman diyorlar ki böyle bir kule yapalım ve yangınları tespit etmek, yangınlarla ilgili bilgiyi önceden alıp bunu gerekli yerlere yönetebilmek için böyle bir kule yapıyorlar. Ve bu kule aslında bir savaş topu. Yani savaş topunun dikine dönmesiyle bu kuleyi oluşturuyorlar. O dönemde yapılan bir inovasyon aslında. Yani bugünkü inovasyondan bir farkı yok bu kulenin. O da bir inovasyon ve bugün predictive maintenance dediğimiz, işte bu sensörlerin kullanımı, önleyici hizmetlerin kullanıldığını 200 yıl önce gene İstanbul'un göbeğinde bu şekilde bir inovasyonla zaten yapılmış. Aslında her şey ihtiyaçtan doğuyor. Akıllı şehirlerin ihtiyaçları da şimdi tabii teknolojiyle karşılanmaya başladı. Veriler bize birçok şeyi söyler. Bu ekranda gördüğünüz veriler şu andaki farklı veriler ama gelecekle ilgili küresel ekonomiyi bize anlatıyor. Şu andaki küresel ekonomiyle 5 yıl sonraki küresel ekonomi birbirinden çok fazla değişecek. Ve teknolojide öncü olan, teknolojide inovasyon yapan ülkeler çok daha hızlı öne geçecekler. Ve akıllı şehirler de bunun en önemli paydaşlarından biri. 2025 yılına geldiğimizde gayri safi yurt içi hasılanın tüm dünyada %24'ü dijital ekonomiden gelecek. Ve gene akıllı şehirler bu dijital ekonominin çok önemli parçalarından biri. Bu rakamlar bize ne kadar burada doğru bir konuyu konuştuğumuzu gerçekten gösteriyor. Tabii bunu yaparken biraz önce videoda da işte bu dijitalleşme 2000'li yıllardan sonra geldi ama bu yeni dijital dünyadaki önemli başlıklara bakmamız gerekiyor bizim. Burada yapay zeka, nesnenin interneti, büyük veri ve dijital ikiz kavramlarını görüyoruz. Özellikle dijital ikiz kavramına çok fazla önem vermemiz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki 5 yılda her ne kadar şimdi yapay zeka, nesnenin interneti gibi konular konuşulsa da dijital ikiz kavramı yıkıcı etkisiyle bu kavramların hepsini geçecek diye bizim tahminlerimiz ve düşüncelerimiz var. Bu konuya özellikle akıllı şehir çalışanlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör ve kamunun çok fazla önem vermesi gerekiyor. Nedir dijital ikiz? Yapılan bir uygulamanın, yapılan bir tesis diyebiliriz, bir belediyenin operasyon yönetimi diyebiliriz. Aynısının operasyonun dijital olarak başka bir bölgede, başka bir alanda yapılması. Tabii yapay zeka konusu çok önemli. Özellikle 2021 yılına geldiğinde 52 milyar dolarlık bir harcama yapılacak bu alanda. Büyük veri konusu zaten çok önemli ama özellikle akıllı şehirlerde veriyi analiz edip bu veriyle ilgili önleyici ve etkili hizmetler sağlanması aslında akıllı şehirlerin olmazsa olmazı diyebiliriz. Gene özellikle yapay zekanın dijital dönüşüm alanlarında gelecek payı %40'larda. Yani dijital dönüşüm olacaksa bunun %40'ı yapay zeka ile gelecek ve gene bu rakamı gerçekten önemsiyoruz. İyi bakmamız lazım. 2021 yılında yapılacak dünyadaki harcamaların 52 milyar dolarlık kısmı yapay zekadan gelecek. Burada ne görüyoruz acaba bu resimde? Yani bir şehir mi görüyoruz, yoksa bir anakart mı görüyoruz? Yani aslında bu bir anakart tabii ki ama şehri de andırıyor. İşte bu kavramlar üzerine, bu artık anakartlardan gelen veriler üzerine akıllı şehirleri nasıl inşa ederiz ona bakmamız gerekiyor. Sonuçta akıllı şehir dediğimiz, Meryem Hanım özellikle bu konuda farklı perspektiften bakıyor. Birazdan da sizle paylaşacak. Biz çok dinlediğimiz için en azından önceden ne şey yapacağını daha iyi anlıyoruz ama insan olarak. Yani gene günün sonunda bunu yapacaklar bizleriz. Her ne kadar teknoloji başka bir noktaya gelse de gene bu insan odaklı olacak. Biz akıllı şeyleri bir insana benzetiyoruz. Baktığımız zaman aktivitelerimizi binalarda gerçekleştiriyoruz. Bunlar bizim kaslarımız. Havayı temizleyen, bize oksijen sağlayan yeşil alanlar ve parklar var. Bunlar bizim akciğerlerimiz. Şehirlerdeki yollar, bunlar bizim damarlarımız. Ve günün sonunda 5 duyu organımız var ama öyle bir organımız var ki beyin, bütün sinyallerin gittiği ve bütün bu sinyalleri bir şekilde yani verileri toplayıp bir karara bağlayan bir organımız var. Bu da beyin. Aslında akıllı şehirlerde baktığımızda bu şekilde bir yapıyla bize ifade edebiliyor. Gizli bir devrim geliyor diyoruz. Bunların hepsi evde başlayan konular. Yani bizim hayatımızda, geleceğe baktığımız zaman da, yaşam biçimimizde birçoğumuz için bunlar geçerli. Düşünelim bu salondaki değerli katılımcı olarak da evimizde şekilleniyor. Zaten önce evlerimiz akıllandı.
Bunu hepimiz çok daha iyi biliyoruz. Öncelikle diyoruz ki akıllı şehir evden geçer. Ondan dolayı eve bakıyoruz. Ve gene baktığımız zaman 1957 yılında birçoğunuz görmüşsünüzdür. 13 kişi bir bilgisayarı taşıyor. Ama bundan 2 sene sonra, yani hatta bir sene sonra 2020 yılında bir kişinin üzerinde 13 tane nesne olacak. Yani artık şehirlerin ihtiyaçları, şehirlerin problemleri de değişiyor. Yerel yönetimlerin özel sektörle beraber, kamu sektörüyle beraber bu konulara çok daha hızlı çözümler bulması gerekecek. Baktığımız zaman akıllı şehirler vatandaşları geliştirir diyoruz ama 2050 yılına geldiğinde 6,5 milyar insan şehirlerde yaşayacak. Ve gene bu insanların yaklaşık %60'ı daha akıllı hizmetlerden yararlanacak. Bugün yetişkin bir insanın vücut kitlesi ağırlığına baktığımızda %60'ı sudan geliyor. Yani arasında gerçekten çok farklı bir bağ var. Ve bu 6,5 milyar insana bizlerin akıllı çözümler bulması gerekiyor. Tabii bazı slaytlarımı çok hızlı geçeceğim. Akıllı ve etkileşimli şehirler diyoruz. Burada çok farklı bir altyapı var, çok farklı bir platform var ama biri birinden koparsa, yani kolon gibi düşünelim, gerçekten olmaz. Yani bunun akıllı çevre diyebiliriz, sürdürülebilirlik diyebiliriz, teknolojiyi vatandaş odaklı kullanım diyebiliriz. Ama bizim böyle bir, gördüğünüz gibi evde bakım hizmetlerinden, belediye meclis toplantılarına, vatandaş duygu analizi hizmetlerinden, kamuya açık alanların güvenliğine, hepsinin bir platformda toplandığı, sadece bizim değil, birçok firmanın olsun, kamu kurumunun olsun, belediyenin olsun zaten çözümleri var ama olmazsa olmaz dediğimiz bileşimler bizler için bunlar. Böyle bir platformumuz var ve tüm uygulamalarımızı dünyada da bu platforma göre yapıyoruz. Bu platform hazırlanırken bilim insanlarıyla, daha önce belediyelerde yöneticilik yapmış, dünyada önemli başarılara hizmet etmiş yerel yöneticilerle ve özel sektör temsilcileriyle 2013 yılından beri çalışılan bir platform ve bu platformla ilgili dünyada çok başarılı uygulamalar yapılmış. Nedir bunlardan başlıcaları? Akıllı otopark sistemleri çok önemli bir konu. Bu konuda da çok ilerlemeler var. Akıllı sokak ve cadde aydınlatması. Hem enerji verimliliği, 2 başlık var burada, hem de güvenlik. Çünkü vatandaş güvenlik istiyor ama aydınlatma ile beraber siz hem enerji verimliliğini sağlıyorsunuz hem güvenliği sağlıyorsunuz. Dünyanın şu anda özellikle önde gelen 5 belediyesinden 3'ünün projesi gene bizler tarafından yapılmış projelerden biri. Trafik optimizasyonu çok önemli. Özellikle geçen sene yapılan bir İstanbul'da ilgili yapılan araştırmaya göre vatandaşların en fazla şikayet demeyelim ama temennisinin daha iyi olduğu konulardan, daha geliştirmesi gereken konulardan biri de trafikteki bu optimizasyonu nasıl sağlarız? Bununla ilgili. Yol bakım ve analiz sistemleri, bunlar çok önemli. Bizim kullandığımız sistemler. Özellikle belediye araçlarının altına takılan sensörlerle yollardaki bu engelli yerleri tespit edip direkt belediyeye gönderip çözümüne giden sistemler. Atık toplama sistemleri gene çok önemli. Aramızda bu işi yapan farklı iş ortaklarımız da var. Bugün görüyorum bu salondalar kendileri. Akıllı enerji yönetimi gene çok önemli bir çözüm. Bunların detaylarını isteyenlere tabii ki verebiliriz. Filo ve varlık yönetimi, özellikle çok başarılı çözümler var dünyada. Verimliliği artıran ve kaliteli hizmeti vermeye artıran, gene bunlarla ilgili çözümlerimiz var. Biraz önce buradan bahsettim. Özellikle İstanbul'da %73 gibi bir vatandaşın trafikle ilgili bir beklentisi var. Eve isminde bir çözüm var. Tamamen güvenlik, park, bahçe ve şehir çözümü. Kendi içinde bir analiz programı var. Gene önleyici olarak kişisel verileri de koruyaraktan bu çözümle beraber park bahçe güvenlikleri, sokak aydınlatma güvenlikleri ve ilgili güvenlik birimleriyle çalışarak, analiz yaparak önleyici güvenliği sağlayan bir hizmet. Diyerekten bu videoyu geçiyorum. Diğer konuşmacıların süresini almak istemiyorum. Çok kıymetli konuşmacılar var. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Erdem Bey'in paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz.